Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı, ilginç yapımıyla şahane bir dondurma tarifi vermek istiyorum. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Dondurmamızı yapabilmemiz için ilk olarak dondurma çubuklarımızı keserek başlayalım. Benim elimde dondurma çubuğu olmadığı için çöp şişleri dondurma çubuğunun uzunluğuna gelecek şekilde keserek ayarladım. 6-7 tane çubuk yeterli olacaktır. Evet, pet şişemi ısıttığım keskin bir bıçağın ucuyla şöyle bir parmak, iki parmak genişliğinde aralığında kesiyorum dikkatli bir şekilde, fazla derin olmadan. Evet, pet şişemi kestikten sonra dondurma çubuklarını deliklerden dikkatli bir şekilde geçirelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi pet şişem hazır. Çubuklarını da hepsini yerleştirdim. Şimdi dondurmayı pişirmeye geçebiliriz. Uygun bir tencereye 2,5 yemek kaşığı toz şeker alalım. Üzerine bir paket vanilya ekleyelim. 1 yemek kaşığı dolusu nişasta ekleyelim. Yarım tatlı kaşığı damla sakızı ekleyelim. Damla sakızınız yoksa eklemeyebilirsiniz. Yarım litre de süt ekleyerek tüm malzeme pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Evet, karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alalım. Başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak orta ateşte pişirmeyi bırakalım. Hafif kaynamaya başlayınca 1 yemek kaşığı nişastayı bir miktar suyla açarak dondurmamızın içine alalım. Ve sürekli karıştıra karıştıra göz göz olana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, yeteri kadar pişen dondurmamızın altını kapatalım. İçine beyaz 60 gram doğranmış çikolatayı ekleyerek eritelim hızlı bir şekilde. Yarım çay bardağı da bitter pul çikolata ekledim. Renginin biraz kahverengi olması için ve hızlıca eriterek dondurmamızı soğutmaya bırakalım. Ara ara soğurken dondurmamızın üzeri kabuk bağlamaması için karıştıralım. Sıcakken dondurmamızı pet şişeye dökersek pet şişe eriyecektir. O yüzden soğutmamız önemlidir. Evet, soğuttuğumuz dondurmayı pet şişemize alalım. Evet, pet şişeyi
Dondurmayla doldurduktan sonra kapağını kapatalım ve buzdolabının derin dondurucu bölümüne atarak bir gece bekletelim. Ertesi gün derin dondurucudan çıkartarak pet şişeyi keskin bir bıçak yardımıyla aralıklı olacak şekilde keselim. Bu işlemleri yaparken hızlı olmamız önemlidir. Evet, dondurmalarımızı kestikten sonra pet şişeyi de dikkatli bir şekilde keserek çubuklardan çıkartalım. Dilerseniz bu şekilde de çocuklarınıza vererek ellerine tüketebilirler. Ben dışını çikolata ile kaplamak için ocağa çikolatamı alarak eritmeye bıraktım. Benmer usulü. Evet, erittiğim bitter çikolatanın içine şöyle yarım kase kadar fındık ekledim. Kırık fındık ve karıştırdım. Ve hızlıca dondurmalarımı çikolataya batırarak soğuk tabağı streçleyerek buzdolabında biraz beklettim. Dondurmalarımı üzerine alıyorum. Bu şekilde çikolatalar hızlı donmuş oluyor. Önemli bir püf noktasıdır. Mutlaka tabanızı önceden dondurun. Evet, hızlı hızlı dondurmalarımı çikolatayla kaplıyorum. Dilerseniz dediğim gibi sade olarak da tüketebilirsiniz. Her haliyle de gerçekten çok lezzetli. Evet, çikolatam yetmediği için bir miktarda sütlü çikolata erittim. Kalanını da sütlü çikolataya buluyorum. Dondurmaları dondurduktan sonra kapalı saklama kabında alarak saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman, canınız istediği zaman kaptan çıkartarak tüketebilirsiniz. Elinizin altında her zaman hazır dondurma olmuş olur bu sayede. Bayağı bereketli bir tarif. Evet, çikolatayı buladıktan sonra derin dondurucuyu kaldırıyorum ve donması için bekletiyorum. Evet, servis tabağına hepsini alarak üst üste ikramı hazırladım. Buzluktan çıkartarak tüketebilirsiniz. Birbirine yapışmıyor kesinlikle. Çikolatada da erime olmuyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.